2018 yılında çıkan açık dünya aksiyon macera türünde hem birinci hem üçüncü şahıs kamera açılarıyla oynanabilen, birçok otorite tarafından oyun dünyasının başyapıtları arasında gösterilen, serinin üçüncü, Rockstar'ın GTA 5 sonrası çıkardığı ilk oyun, Red Dead Redemption 2. Yıl 1899. Amerika, kanunların hakim olacağı bir ülke haline gelmektedir. Vahşi batıda bile çetelerin sayıları azalmış, kanun kaçaklarının dönemi sona ermek üzeredir. Kalan az sayıda çeteden biri olan Vanderland çetesi, başarısız bir soygun girişiminin ardından peşlerindeki kanun adamlarından kaçarak kalacak bir yer aramaktadır. Liderleri Dutch son defa büyük bir soygun yaparak kazandıkları parayla başka bir ülkede yeni bir hayata başlamanın hayalini kurar. Ancak bu yol hırs, güç, sadakat, ihanet gibi duyguların işlendiği uzun ve zorlu bir macera olacaktır. RDR1'in 12 yıl öncesini anlatan hikaye ilk oyuna kusursuz bir şekilde bağlanıyor. Önceki oyunun baş kahramanı John Marston da çetenin üyesi olarak yer alıyor. Çıkışından önce birçok kişi ana karakterin John Marston olması gerektiğini söylese de Arthur Morgan'ın derin yazılmış ve etkileyici şekilde işlenmiş hikayesi onu oyun tarihinin en özel karakterlerinden biri yaptı. Hikaye ağır bir açılışın ardından bolca iniş çıkışların yaşandığı toplam 8 bölümden oluşuyor. En çok eleştirilen taraf da hikayenin temposu. Verilen kararlar ve yapılan eylemler onur seviyesini değiştirir. Seçimler ufak değişikliklere sebep olurken, onur seviyesi bazı diyalogları etkiler, ürünleri indirimli almayı ve en önemlisi Arthur'un hikayesinin 4 farklı şekilde sonlanmasını sağlar. Düşük onur kurt, yüksek onur geyik ile tasvir edilmiş. Görevlerde oyuncunun tek bir çizgide ilerlemeye zorlanması, haritanın bazı bölgelerine girmesinin engellenmesi, farklı çözümler üretmesi ve olaylara farklı şekillerde yaklaşması kısıtlanıyor. Ancak yine de hikaye anlatımının kuvvetli olması, etkileyici sahneler, kontroller ve çeşitlilik görevleri sürükleyici hale getiriyor. Zorunlu olarak yapılması gereken kısımlar dışında gizlilik iyi bir opsiyon değil. Çatışmalarda düşman yapay zekası fena değil. Önce siper alıyor, ardından savaşa giriyor. Yeteri kadar silah çeşitliliği var. Hikayeyle birlikte kademe kademe açılıyor ve hepsi dönemi yansıtıyor. Çift tabanca kullanmak, fırlatılabilen bıçaklar, mermi türleri ve dönemin simgesi olan kement atma mekaniği farklılıklar sunuyor. Nesnelerin ve uzuvların parçalanması, düşmanların verdiği tepkiler silah kullanımında keyfi arttırıyor. Kullandıkça ve suya girdikçe eskiyen silahların hasarı azalır. Temizlenerek normal hale gelir. Hasar artışı sağlayan az sayıda eklentinin aksine görünümü değiştirmeye yönelik seçenekler daha fazla. Yakın dövüşlere de fazlasıyla yer ayrılmış. Animasyonların kalitesi yakın dövüşlerin daha kaliteli olmasını sağlamış. Oyunun tamamında animasyonlar için fazlasıyla uğraşılmış ve hepsi gerçekçi şekilde tasarlanmış. Etraftaki izleri görüp takip edebilmek ve zamanı yavaşlatarak işaretlenen yere atış yapmayı sağlayan iki özellik bulunuyor. Birbirinden farklı özelliklere sahip atlar mevcut. Satın almak dışında doğada yaşayan vahşi atları yakalayıp ehlileştirmek mümkün. Besleme, temizleme ve sevme gibi eylemler atın maksimum özelliklere ulaşmasını sağlar. Kuyruk, yele ve ekipmanları özelleştirilebilir. Kullanılacak silahlar at üzerinden alınır. Karakter kontrolü ağır ve gerçekçi hissettirdiği gibi at kontrolü için de aynısı söylenebilir. At kullanımının en eğlenceli olduğu oyun olabilir. Çetemizde yaşadığımız kampın ihtiyaçlarını karşılamak, onur seviyesini artırmanın dışında avantaj sağlamaz. Kamptaki insanların birbiriyle etkileşim içerisinde olması, canlı varlıklarmış hissi veriyor. Fazla sayıda karakter olmasına rağmen çoğuyla bağ kurulabiliyor. Kamp için geliştirmeler yapılabilir. Çoğunluğu kozmetik olsa da bazıları özellikler kazandırır. Normalde ücret karşılığında kasabalarda bulunan posta arabaları ve trenle seyahat edilirken
geliştirme sonrası çetemizle yaşadığımız kamptan ve herhangi bir yerde yakılan kamp ateşinden de hızlı seyahat edebilme özelliği aktif hale gelir. Keşke hızlı seyahate ulaşmak daha kolay ve yükleme ekranları daha kısa olsaydı. Hikayedeki kısıtlamaların aksine açık dünyada tamamen serbestlik tanınıyor ve gerçekten yaşayan bir dünya içerisinde olduğunuz hissettiriliyor. NPC'lerin yaşadığı topluma uygun görünmesi, hepsiyle istendiği zaman diyalog seçimleriyle iletişim kurulması, karşılığında verdikleri tepkiler, otel, sinema, tiyatro, bar gibi kalabalık alanlar, satın alınan gazetelerde yaşanan olaylara yer verilmesi, zamanla karakterin saç ve sakalının uzaması, yaşanan eyleme göre karakterin çamur ve kana bulanması, duş alarak temizlenmesi, yemek tüketimine göre karakterin kilo değişimi, hava koşullarına uygun kıyafetler giyilmemesi halinde karakterin negatif etkilenmesi, leşçillerin cesetlere gelmesi, etraftaki cesetlerin zamanla çürümesi gibi yaşayan dünya hissini artıran çok fazla detay bulunuyor. Ayrıca açık dünyada çok fazla gizem ve keşfedilecek alanlar var. Harita büyük ve her köşesi içerikle dolu. Ansızın ufak çaplı olaylarla karşılaşılabilir. Tabii ki sınırsız değiller. Bir süre sonra tekrar ediyorlar ama yeteri kadar çeşitlilik sunulmuş. Birkaç tanesi basit nesne toplama görevlerinin dışında kaliteli sunumlarla farklı karakterlerle tanışıp hikayelerine tanık olunan yan görevler var. Her biri ayrı ekosisteme sahip, kaliteleri 3 yıldız üzerinden gösterilen hayvanlar yaşıyor. Uygun silah ve mermi ile temiz bir vuruş yapıldığında kalite korunur. Diğer türlü kalitesi düşer. Yemler kullanılarak hayvanlar tuzağa çekilebilir. İzleri takip edilerek bulunan efsanevi hayvanlar da var. Satın alınabilen çok sayıda kıyafetin yanında hayvanlardan elde edilen parçalar kıyafet yapımı ve geliştirmeler için kullanılır. Farklı yemler kullanılarak balıklar tutulabilir. Tutma mekaniğine alışmak zaman alabilir ama öğrendikten sonra keyifli olabiliyor. Aynı şekilde yakalaması zor olan efsanevi balıklar da mevcut. Trende bulunan yolcular, yoldan geçen vatandaşlar, işletme kasaları ya da çalışana rüşvet vererek güzergahı öğrenilen para yüklü posta arabaları soyulabilir. Çalınan atlar ve posta arabaları satılabilir. Bu tür illegal işlerde maske takmak, görgü tanıklarını ihbar etmeden önce yakalayıp tehdit etmek ya da ortadan kaldırmak ve hızlıca bölgeden ayrılmak, kanun adamlarının peşinize düşmesini azaltır. Tanınmanız halinde olayın gerçekleştiği bölgede başınıza ödül konur. O bölgeye girildiğinde kanun adamları peşinize düşer. Bazı yerlerde çok kalabalık oldukları için kurtulma şansı olmuyor. Posta ofislerinden para ödenerek aranma kaldırılır. Tabii teslim olup hapis yatmak da bir tercih. Posteri alınan aranan kişi hakkında şerif bilgi verir. Haritada gösterilen yere gidip zanlıyı etkisiz hale getirdikten sonra teslim ederek ödül kazanılan kelle avcılığı görevleri var. Aranan kişinin nasıl getirildiğine bağlı olarak fiyat değişir. Sinematiklerle sunulur ve her birinde farklı senaryolar gerçekleşir. Rakip çetelerin kıdemli üyeleri de bu görevler aracılığıyla yakalanır. Çeteler ansızın yolunuzu kesip pusu kurabilir. Siz de onların kamplarını basabilirsiniz. Elde edilen haritalarla hazine aramak, etrafta bulunan dinozor kemikleri, kaya oymaları, sigara kartları, bazı ağaçlar ve mezarları bulmak, istenen hayvanları avlamak gibi çok sayıda etkinlik var. Gösterilen tuşlara zamanında basarak parmak aralarına bıçak saplama, 21 veya 21'in altında en yakın olanın kazandığı blackjack, en güçlü kart kombinasyonu yapanın kazandığı poker, aynı sayıdaki taşların birbirine bağlandığı farklı versiyonların bulunduğu domino gibi mini oyunlar mevcut. Bu kadar içerik yetmezmiş gibi farklı başlıklara ayrılmış, her biri 10 seviyeden oluşan, sırayla yapılması gereken ve hikayedeki görevlerin yapılma şekline göre bronz, gümüş, altın madalyaların verildiği challenge görevleri bulunuyor. GTA Online'da olduğu gibi yıllarca oyuncuların vakit geçireceği düşünülerek fazlasıyla içerik konulmuş. Ancak beklendiği kadar ilgi görmeyince online için fazla destek verilmedi.
Çıkışından bu yana yıllar geçmiş olmasına rağmen grafik kalitesi günümüzde bile gayet üst seviyede. Işıklandırma ve yansımalar ustaca kullanılmış. Çok fazla sayıda seslendirmen ve müzisyenle çalışarak başarılı işler ortaya çıkarılmış. Atmosfere uygun ve yeterince çeşitliliği olan güzel müzikleri var. Tüm Rockstar oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da Türkçe dil desteği yok. Sadece birkaç ufak hatayla karşılaştım. Onun dışında hiçbir sorun olmadı. Dönemi başarılı şekilde yansıtan güzel bir hikaye, içeriklerle dolu yaşayan dünyası ve yaptığı çoğu şeyi en üst seviyede sunan eşsiz bir yapım.